Türkler sadece bir tek şey anlıyor. Sofistike zevkler deyince aklınıza aristokratik şeyler gelebilir. Götün donar söyleyeyim yani. Savaşa çıkar edasıyla. Spordan sanata, çeşitli hobilere ve yaşam tarzlarına uzanan bu etkinlikleri sizlere sunacak. Bu şortun içinde bir cookie'miz var. Bizim burada götümüz çıkıyor, affedersin. Kıymetimiz yok. Benim yanım kaydı. Yürüyüşümden de anlaşılır zaten. O yüzden ben hala çıtır sayılırım. O palmiyeli gömleğin kurtarmayacak seni, haberin olsun. Eyaletlerde mağazaları var, yatırımları var. Herkese merhaba, ben Mevlüt. Sofistike Zevkler Amerika'ya hoş geldiniz. Bu seriyle Amerika'da yaşayan zevk sahibi Türklerle tanışacağız. Ve bu zevklerin onların hayatına kattıkları şeyleri hep birlikte göreceğiz. Amerika'ya dair çokça video yayınlanıyor. Bu videolar burada yaşayanlar, yeni gelenler, ülkemizden buraya gelmek isteyen ya da istemeyen birçokları tarafından izleniyor. Ancak bu yapımlar daha çok burada nasıl para kazanılır, Uber DoorDash nasıl yapılır, hangi meslekler revaçta, tıra mı çıksak, e-ticaret mi yapsak, yazılım mı öğrensek gibi hep maddi konular ve başlıklar. Peki biz neyi amaçlıyoruz? Bizse buraya gelen Türklerin bu zor hayat şartlarında edindikleri, sürdürdükleri, doğrudan para kazanmadıkları ve illa profesyonel olmalarına gerek olmayan zevklerini konuşacağız. Spordan sanata, çeşitli hobilere ve yaşam tarzlarına uzanan bu etkinlikleri sizlere sunacak ve bunların insanların hayatlarını nasıl değiştirdiğine hep birlikte şahit olacağız. Çok izlenilmeyi, çok insana ulaşmayı elbette isteriz. Ancak bizleri mutlu edecek yegane şey az çok demeden birilerinin hayatına dokunabilmek ve kendilerini keşfetmelerine birazcık katkı sunabilmek. Ve bu serüven boyunca kamera arkasında o mükemmel sesiyle bizlere eşlik edecek sevgili dostum, yönetmenim Serkan var. Nasılsın? Hazır mıyız maceraya? Gayet iyiyim. Tabii ki hazırım. Çok heyecanlıyım. Sesim iyidir, evet. Arada seslendirmeler de yapıyorum. Çok iyi değil mi? Nasıl ses ama? Very erotic voice, by the way. Neyse, çok uzatmayalım. Kimmiş bu bölümün zevk sahibi insanı? Peki, tamam o zaman. Kimmiş bu yakışıklı? Benmişim. Efendim karşınızda naçizane ben ve Buz Okey. Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. Amerika'ya geleli 2 sene oldu. Kendi işim gücüm var. Burada herkes gibi ciddi bir mücadele veriyorum. Hala yeni sayılırım aslında. Başlangıçta gerçekten her şey zor. Yeni bir ülke, yeni bir kültür, dil sorunu. Bir yandan da iş güç oturtmaya çalışıyorsun. Bunların hepsi zaman alıyor haliyle. Neredeyse hala haftanın 7 günü çalışıyorum. Belirli bir seviyeye kadar burada kendine vakit ayırmak, dinlenmek gerçekten zor. Ancak tüm bir hengame içerisinde asla bırakmadığım bir şey var, o da buz okeyi. Belki bazılarına garip gelebilir, Amerika'da buz okeyi oynayan bir Türk. Ancak 20 yıldır buz okeyi oynuyorum. Ankara'da başladım, İzmir'de devam ettim ve Amerika'ya ilk geldiğimde de birazdan buzla tanıştıracağım arkadaşım Kenny sayesinde hokeye kaldığım yerden devam ettim. Burada Türkiye'deki halı sahalar gibi tesislere gidip arkadaşlarınızla hokey oynayabiliyorsunuz. Hatta pick-up dedikleri uygulamalar var. Bu uygulamalardan check-in yapıp hiç tanımadığınız insanlarla dahi hokey oynayabiliyorsunuz. Hatta bu uygulamaların diğer spor versiyonları da var. Ben haftanın 2 günü buzdayım. Biri pick-up, diğeri kendi takımımla antrenman olmak üzere. Sezon başlayınca da lig maçları ve turnuvalar oluyor. Bugün sizlerle kendi takımımın antrenman maçına gideceğiz. Bu gördüğünüz koca çantanın içerisinde benim hokey malzemelerim var. Bu çanta nereden baksanız 20 kilo falan gelir. Bayağı ağır bir çanta. Birazdan soyunma odasına geçtiğimizde hangi malzeme ne işe yarıyor onu anlatacağım ve birlikte maça hazırlanacağız. Maalesef hokey sadece forma ve ayakkabıyla oynanan bir spor değil. Her seferinde bu koca çantayı kendinize yük edip buza gitmek durumundasınız. 20 yıldır haliyle bu çantayı taşıyorum. Artık belim yanım kaydı. Yürüyüşümden de anlaşılır zaten. Dön şimdi bana L4, doğru. L5, L5, S1 arızalı. Daha bismillah kadıncağız. 10 saniye. Arızalı ablam L4, L5, L5, S1 hemen emerini çektirip getirebilirsiniz. Şimdi buza doğru yola çıkıyoruz.
Bunu gördün mü? 74 forma numaram, okul numaram da oradan geliyor. Bu arada oynadığım takım Orange County Mallards. Hemen göstereyim şu şekilde amblemini. OC Mallards diye geçiyor. Orange County şehir ismi. Mallards da ördek ama şu şarkılarda geçen Yeşil başlı gövel ördek. yeşil başlı gövel ördek. Orange County'de bizim nesil bilirdi. OC diye seri vardı. Evet, doğru. Bizim nesil özellikle bilir ama son zamanlarda tabii OC deyince internet aleminde Türkler sadece bir tek şey anlıyor. Ona da şimdi girmeyelim. Bu arada buz çok soğuk, haberin olsun. Üzerine kalın bir şeyler aldın mı sen? Götün donar söyleyeyim yani. Aldım. Peki o palmiyeli gömleğin kurtarmayacak seni, haberin olsun. Ne bakın? Hazırsak geçelim Serkan'cığım. Kısa bir yolculuğumuz olacak şimdi. Anaheim'a doğru yola çıkıyoruz. Anaheim'da bizim bu pistinin bulunduğu yer. Her sene milyonlarca turisti ağırlıyor. Disneyland orada. Los Angeles denince insanların aklına tabii ki Universal Studios, Disneyland gibi temalı parklar geliyor. Hollywood burada ayrıca malum. Her hafta koşarak buza gidiyoruz. Her hafta aynı heyecanla gidebiliyor musun? Tabii. Yani işi gücü bitirip koşturarak her hafta dört gözle bekliyorum buza çıkmayı. Harika bir şey ya. Peki ne zaman başlamıştın? O hikayeni anlatmak ister misin bize? Tabii ona geçelim hemen. Ben hokeye 13 yaşında aslında geç sayılabilecek bir yaşta başladım. Ankara'da okuduğum okulun böyle bir imkanı vardı. Kız sporlarında iyi olan ülkelerde hokeye başlama yaşı 2-3 yaşa kadar inebiliyor. Dolayısıyla benim için geç bir tanışma diyebiliriz. Çünkü kaymayı öğrenmek, hokey yeteneklerine adapte olmak, oyun sistemlerini anlamak yıllar sürüyor. Küçükken bu tabii daha hızlı haliyle ve daha doğal. Lisede yatılı okurken sadece hafta sonları kısıtlı zaman dilimlerinde dışarı çıkabiliyorduk. Bir bahaneyle okuldan kaçabileceğim tek etkinlik buz hokeyiydi. O yüzden buz hokeyini seçtim. Ya bir kaymayı öğrenir, sonra bakarız diye başladığım bu serüvende bu yıl 20. yılımı kutluyorum. Hokeyi zorunlu aralar dışında hiç bırakmadım diyebilirim. Zamanında bazıları için adamlara bak bu yaşta hala hokey oynuyorlar dediğim yaşı çoktan geçtim. Ancak buraya geldiğimde fark ettim ki artı 40 yaş, artı 50 yaş ligler var. O yüzden ben hala çıtır sayılırım. Daha giderim var bence. Okul yıllarımda notlarım iyi olmasına rağmen derslerine girmediğim için hocalarımdan maçlara ve kamplara giderken şöyle tepkiler alırdım. Karar ver, okuyacak mısın, sporcu mu olacaksın? Beni bu şekilde çok zorladılar. Derslerden bırakmak istediler. Hatta bu yapıma başlamakta bana ilham olan şu itici soruları sordular. Ne işine yarayacak? Sana para mı kazandırıyor? Bazıları için bir şey illaki ya boğazımızdan geçecek ya da cebimizi dolduracak. Yoksa asla anlamlandıramıyorlar. Bu benim zevkim ya. Yani sadece hayata bir bağlanma aracım. Ve en nihayetinde ben hem okudum hem de iyi seviyede sporumu yaptım. Her şeyden önce ben hokeye aşığım. Ve bana hep iyi geldi. Zor zamanlarımda kaçamak oldu, sinirimi, stresimi, üzüntümü hep buzda attım. Bugün şunu fark ediyorum. Hayatımda güzellik, fırsat, kazanç ve dost namına elde ettiğim neredeyse her şey hokey sayesinde oldu aslında. Hayatımda bana sunulan bu kadar cömert bir nimet hiç tecrübe etmedim. 13 yaşında buza attığım bir adımın hayatımı bu kadar değiştireceğini hayal edemezdim. Bu nedenle buz hokeyine minnettarım. Buza gelmek üzereyiz. Burada Anaheim'ın beyzbol takımı Angels'ın stadyumu şurası. Hemen güneşli arkasında zaten bakmak üzere. Ardından da hemen sağ tarafımızda Honda Center var. Şimdi buz pistine gideceğimiz NHL takımı. Onun da maçlarını oynadığı stat burası. Evet, buza geldik. Burası da NHL takımlarından Anaheim Ducks var. Onların sahip olduğu bir buz salonu. Yavaştan geçelim.
Evet, soyunma odasındayız. Malzemelerimi hazırladım ve yavaştan giymeye başlayacağım. Giyinme yaklaşık nereden baksam bir 20 dakika 25 dakika falan sürecek. İşlerimi zaten giydim. Bu şortun içinde bir cookie'miz var. Özellikle dövüş sporlarıyla ilgilenenler bilirler. Sporcuların cinsel bölgesini koruyor bu. Bu bölgede erkeklerin düşünme organı. Biz buna halk dilinde penis diyoruz. Hokey çorapları var. Bunları hemen giyelim. Bunları bu şekilde tutturuyoruz arkadaşlar. Daha öncesinde bildiğiniz kadın jartiyeri kullanılırdı. Benim ilk hokeye başladığım zamanlarda bildiğiniz fantezi ürünü yani. Onları kullanırdık. Sever misin Serkan? Fantezi ürünü. Severim. Biz bıraktık o işleri artık. Tamam. İnandım tamam. Bu şekilde hokey çoraplarını giydik. Ardından böyle bir hokey şortu var. Onu hemen giyiyoruz. Böyle bir hokey şortu. Tabii her yerinde koruma var. Önünde, arkasında, her tarafında koruma var bu şortun. Ardından en meşakkatli, benim için en meşakkatli kısım paten bağlama. Paten mutlaka sıkı olmalı ki bileğiniz içerisinde oynamasın. Evet. Patenimiz tamam. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Şimdi dizliğimiz, özellikle ben defansım. Benim için en önemli malzemelerden bir tanesi ki bolca şut alıyoruz bu bölgeye. Okey, çorabımızı indiriyoruz. Vallahi terledim ya. Gördüğünüz gibi yani. Giyinmesi ayrı bir dert. Soyunması ayrı bir dert. Yaptığımız akıl kârı bir iş değil de işte. Para da kazanmıyoruz kral, yani yanlış anlama. Önceden 3-5 bir harçlık falan alırdık Türkiye'deyken ama şimdi cebimizden gidiyor yani. Bir göçmen için zor. Dizliğimiz de hazır. Şimdi gelelim göğüslüğümüz. Savaşa çıkar edasıyla. Dirseklikler. Aslında bu videoya şöyle girsem herhalde daha iyi olurdu. Arkadaşlar bugün sizinle maça gidiyoruz. Ya da işte arkadaşlar bugün sizinle maç kombini yapacağız falan. Daha eğlenceli bir giriş yapabilirdik aslında. Evet. Formamızı da giydik. Numara 74 abi. Dediğim gibi söylemiştim. Okul numaram. Son olarak eldivenimiz. Bu şekilde outfitimiz tamam. Hazırsak çıkalım bakalım. Birazdan her şeyi dışarıda bırakıp en sevdiğim yere buza çıkacağım. Ve zihnimdeki karmaşa bir anda durulacak. Bence herkes adı ne olursa olsun bir takım sporunu mutlaka deneyimlemeli. Çünkü takım sporları sadece fiziksel bir mücadele değil, insanı hayata hazırlıyor. Düşünsene normalde hayatında hiç görüşmeyeceğin, bambaşka geçmişlerden gelen insanlarla aynı hedef uğruna mücadele ediyorsun. Kazanmak için birlik oluyorsun, kaybedince birlikte üzülüyorsun. Ve hokeyde bu birlik lafla kalmıyor. Gerçekten savaşıyorsun. Çünkü bu spor fiziksel temasın yani vücut çarpışmaların kural içinde serbest olduğu nadir sporlardan biri. Buzun üstüne çıkıyorsun, vuruyorsun, düşüyorsun, tekrar kalkıp mücadeleye devam etmen lazım. Ve o sırada en önemli şey takım arkadaşın arkasını kollamak. Çünkü o seni kollamazsa sen de buzda yalnızsın.
Hokey sert bir spor ve bununla alakalı merak edilen iki konu var. Body check ve kavgalar. Önce body check'ten başlayalım. Hokeyde beden kullanımı sporun temel bir parçası. Rakibi durdurmak için sadece paten ya da sopa değil, doğrudan vücut teması da kullanılır. Ama bunun bir sınırı var. Her çarpışma legal değil. Dirsek, diz kullanımı yasak, kafaya temas yasak. Yoksa dakika cezaları var. Ama doğru yerde, doğru zamanda yapılan bir check, işin sanatı gibi. Bazıları bunu savunma değil, psikolojik üstünlük kurma aracı olarak kullanır. Bunu yapan oyuncu mesaj verir. Burası bizim alan. Buradan öyle elini kolunu sallayarak geçemezsin. Böylelikle olası kalende göreceğin golleri engellersin. Ve inanın iyi bir body check bazen bir gole bedeldir. Oyunun seyrini değiştirir. Gelelim kavgaya. Hokeyde maç sırasında yaşanan birebir kavgalar aslında seyir zevkinin bir parçası. NHL dediğimiz yani Amerika ve Kanada'nın ortak profesyonel ligi bu kültürü yıllardır sürdürüyor. İki oyuncu sinirlenip eldivenlerini attı mı hakemler bir süre müdahale etmez. İzin verirler. Çünkü bu bir nevi duygusal boşalma değil, oyunun parçası. Amerikalılar bu tür görsel şovları sever zaten. O kavga hem tribünü coşturur hem de takımın içindeki aidiyet duygusunu arttırır. Hatta bazı takımlar çıkardıkları kavgalarla rakibin temposunu kırmak için stratejiler kurar. Tabii ki bu işin raconunu kendinden dinlemek lazım. Ben pek kavga etmem. Esas kavgacı o. Bu arada Ken'i burada hemen sizinle tanıştırmak istiyorum. Ken'i. I brought you a little gift. What's going on? Merhabalar. Ken'i ile biz Ankara'da tanıştık yıllar önce. Türkiye transfer olmuştu. Ama çok samimi değildik. Buraya nasipmiş. Hemen kendinden bahseder misin? Benim ismim Kenan Kurtkan. Amerikalı, Los Angeles'ta büyüyen Türk'üm. Berabere, soru neydi? Küçük yaşta, 6 yaşında işte burada genelde futbol, karate, hokey benim için tuttu. Ondan sonra işte ödüller kazandık, büyüdük. Altyapı takımlara girdik. Los Angeles Kings, Galatasaray, Fenerbahçe gibi öyle bir takımda oynadım. Ondan beri maça aşıkız yani. Peki Ken'in çeşitli eyaletlerde mağazaları var, yatırımları var. Adamın milyon dolarları var, evleri var, arabaları var, ülke arsaları var, her şey var ama vazgeçmiyor. Hep her gün burada. Şu keyfi hiçbir yerden alamıyorum. Evli ve çocukla aynı zamanda her şeye rağmen hokey oynuyor. Toparlaması, sakatlık vesaire. Abi sen deli misin? Niye hokey oynuyorsun hala? Psikolojik rahatlık veriyor bana. It's like therapy, you know. Bazı insanlar işte yogaya gidiyorlar. Bizim için buz hokey. Peki bu arada son olarak şunu soracağım. Yolda gelirken söylemiştim. Hokeydeki kavga kültüründen bahseder misin? Ben kavga çok sevmiyorum. Sen yıllarca kavga ettin. Zamanında kavgacı pozisyonuna düştük. Yani mesela bir takımın 2-0 kaybedebiliyor. O anda koç, antrenör gelip diyor ki dövüşmen lazım. Gidiyorsun boks gibi dövüşüyorsun. Yani maçın dengesini değiştirebiliyor. Belki gelip maçı yenersin. Artık o işlere çok girmiyoruz. Ama arada bir yani oluyor yani. Kenarlarda giriyor. kötü şeyler oluyor. Giriyor, hala giriyor. Yani sakatlık, bir yanlışlık olursa. Ama birisinden dövüşsen bile elini sıkıyorsun. Sonra belki biraya çıkıyorsun. Yani bir samimi bir kültür var yani. Saygı var. Çok teşekkür ederim Ya. Ken'i. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact.
Defans olmak zor. Forvet defansa gelmez. Bir sürü gol kaçırır. Arada bir tane atar, kahraman olur. Bizim burada götümüz çıkıyor, affedersin. Kıymetimiz yok. Maç bitiyor. Instagram'dan kızlar onları ekliyor kardeşim. Bizde bir şey yok. Ulan buradan bir çıkayım. Anam avradım olsun, ikinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye. Bu vizör arkasından bakmak için var ama alışkanlık. Kaynakçı modeli. Sürekli böyle geziyoruz. Öbür türlü göremiyorum. Ya da iyi hissetmiyorum. Zaten ne zaman iyi hissediyorum ki. Ama bir tane gol attım. Çektin inşallah. Bir tane gol attım yani. Defans olarak bir tane gol attım. Sofistike zevkler deyince aklınıza aristokratik şeyler gelebilir. Bense parayla ilgisi olmayan, sizi yaşama bağlayan, mükemmel yapmak zorunda olmadığınız, belki basit ama ayrıcalıklı zevkler peşindeyim. Ama sadece meşru zevkler. Gayrimeşru yok. Gayrimeşruyu bıraktık. Şaka yapıyorum. Seko burayı kesersin be. Kanka burayı keselim lütfen. Vallahi rezil etme beni. Seko. Gözünü seveyim, burayı keselim. Mev nerede ya? Ne oldu sofistike zevkleri abi? Zihindeki karmaşalar. Şu an beyin orgazmı yaşıyorum. Bence daha çok beyin cıklaması yaşıyor. Let's go.